Her iz bir öykü, her öykü gerçeğin bir parçası. Beş yıllık esaretten sonra nihayet eve dönüyorlardı. Gemi Hint denizinde ilerliyordu. Sabahın erken saatlerinde herkes uykudaydı. Sonra bir alarm sesi, güverteye çıkanlar gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Bir fısıltı sevinç çığlıklarının atılmasına neden olmuştu. Ertesinde kampta dönüş hazırlıkları başlamıştı. O fısıltı mı artık gerçeğe dönüşüyordu. Birmanya'dan kalkış, durgun ve güneşli bir deniz yolculuğunda Bombay limanına girmişti o büyük yolcu gemisi. Bir Bombay gün batımında tekrar denize açılmıştı gemi. Sonra o gecenin sabahında bilinmeyen sularda güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Hint denizinin sularında yıkanarak. Geminin burnu Yemen'e doğruydu. İlerliyordu gümüş gibi parlayan bir denizde. Geminin hızından doğan esinti bile o yoğun sıcaklıkla baş edemiyordu. O sabah gün henüz ağarmışken bir alarm sesi herkesi tedirgin etmişti. Ne olup bitmişti? Güverteye çıkanlar gözlerine inanamamış öylece baka kalmışlardı. Geminin arka tarafı dumanlar içindeydi. Yani gemide yangın çıkmıştı. Bir koşuşturmadır gidiyordu. Kaptan emirler yağdırıyor, mürettebat da oraya buraya koşturuyordu. Ama ne var ki yangın bir türlü sönmüyordu. Alevler ve dumanlar, gemide bir can pazarı başlamıştı artık. Uçsuz bucaksız bir denizde büyük bir yolcu gemisi korkunç alevlerin içinde kalmıştı. Binlerce Türk askeri ölümle yaşam arasında gidip geliyordu. Kameralarda hiç kimse kalmamıştı. O denli bir panik vardı gemide. Yangın makine dairesine de sıçrayınca kaptanın emriyle esirler geminin ön güvertesine alınmıştı. Yangın başlangıcından kaç saat sonraydı, denizin ta ötesinde bir gemi peyda olmuştu. Uzakta görünen gemi 1-2 saat sonra yanmakta olan geminin biraz açığında durmuş, sonra da geminin etrafında tur atmaya başlamıştı. Yardıma gelen gemi büyük bir şilepti. Can pazarının oluşturmuş olduğu korkulu saatler onun gelişiyle biraz azalmıştı. Bir umut pırıltısı meydana gelmişti çünkü. Yanmakta olan geminin filikaları denize indirilmeye başlanmıştı. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra da tahliye işlerine geçilmişti. Tahliye saatlerce sürmüştü. Yangının o korkunç alevlerin vermiş olduğu panik artık gerilerde kalmıştı. Böylece şilepte bir insan pazarı oluşmuştu. Yükünü alan şilep yoluna devam etmeyip yanan geminin çevresinde tur atmaya başlamıştı. Bir süre sonra büyük bir patlama sonucu alevler içinde yavaş yavaş yan yatmış ve batmaya yüz tutmuştu. Nihayet şilep Yemen'e doğru yol alırken yanan öteki gemiyi kaderiyle baş başa bırakmıştı. Şilep ilerledikçe terk edilen yolcu gemisi uzaktan bir ateş topu gibi gözüküyordu.